YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde yufka kullanmadan çabucak hazırlayabileceğiniz kahvaltılık tarifi veriyorum. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine bir adet yumurtayı kırdım. Biraz karıştıralım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurt yoksa süt de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle bir karıştıralım. Üç yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da olur. Karıştıralım. Bir çay kaşığından daha az tuz ekledim. Tuzun miktarı size bağlı. 1 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Bir bardak yardımıyla etrafa saçılmasın diye bu şekilde eledim. Karıştıralım. Üzerine yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Şöyle 20 adet kadar çekirdekleri çıkarılmış siyah zeytin ekledim. 100 gram kadar da tam yağlı beyaz peynir kullandım. Dilerseniz lor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Seviyorsanız sucuk da doğrayabilirsiniz küçük küçük. Burada yarım demetten daha az maydanoz var. Yıkadım, doğradım. Maydanoz da ekledim. Tavanın altını güzelce yağlıyorum. Kullanmış olduğum tavanın ölçüsü 22 santimlik. Seviyorsunuz içine karabiber, pul biber de ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. Yağlamış olduğumuz tavaya aktaralım. Bu böreği bir defa yaparsanız her zaman yapmak isteyeceksiniz. Hem çok kolay hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Maydanoz yerine yeşil soğan, dereotu veya bir tutam ıspanak da ekleyebilirsiniz. Uygun bir kapak kapatalım üzerine. Ocağın orta gözüne alalım. En kısık ateşte 15-20 dakika arasında pişirmeye başlayalım en kısık ateşte. Elimle dokunduğumda elime yapışmadı. Artık çevirebilirim. Evet, görüyorsunuz her tarafı orantılı bir şekilde çok güzel kızarmış. Şimdi tekrar diğer tarafını da 4-5 dakika kadar en kısık ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Çayınız demlenene kadar hemen çabucak hazırlayabileceğiniz, özellikle de öğrenci evlerinde pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok basit bir tarif ama inanılmaz lezzetli. Evet, diğer tarafının da kızardığını düşünüyorum. Kontrol ettim. Şimdi artık tabağa aktarabiliriz.
Altını da göstereyim. Görüyorsunuz. Diğer tarafını tekrar yağlamadığım halde gayet güzel kızarmış. Dilimleyelim. Gerçekten bu böreği tavsiye ediyorum. Hem kolay hem çok lezzetli bir tarif. Görüyorsunuz. Gayet güzel, içi pişmiş. Mis gibi de kokular yayılıyor. İçinde zeytini, peyniri, maydanozu, yoğurdu, güzel besleyici bir tarif. Çocuklarınız için de gerçekten tuzlu kek diyebilirim. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.